Bu yaz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor'dan birinin Myron Van Brederode transferine gideceğini bekliyordum. Ama bugün konuştuğumuz kulüpler Türkiye'den değil. Lyon ve Marsilya onun durumunu soruyor. McAllen ise yaklaşık 10 milyon euro istiyor. Bir yıl önce Düsseldorf onun 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamış, AZ Alkmaar'a döndüğünde de kendine yer kalmamıştı. Peki bir oyuncunun kariyeri sadece bir sezonda nasıl bu kadar değişti? Myron'un yeteneği geçen sezon ortaya çıkmadı. Onu yıllardır özel yapan şeyler zaten vardı. McCullen'da değişen şey başka bir şeydi. Ve kariyerine biraz daha geriden baktığınızda bunun onun ilk büyük geri dönüşü olmadığını görüyorsunuz. Van Brederode hakkında birkaç yıl önce yazılan analizlere baktığınızda ilginç bir ortak nokta var. Top kontrolü beğeniliyor, birebirleri beğeniliyor, oyun görüşünden bahsediliyor. Ama cümlenin sonunda hep benzer bir soru kalmış. Bunların skora katkısı nerede? Geçen sezon McCullen'da izlediğim Myron'da ben o soruyu pek sormadım açıkçası. Çünkü bitiricilik artık eksik taraflarından biri gibi görünmüyor. Bazen savunma arkasına çıkıp tek dokunuşla bitiriyor. Bazen kaleciyle karşı karşıya kaldığında köşeyi sakin biçimde buluyor. Yay çevresine geldiğinde de sağ ayağının içiyle uzak köşeyi arayabilecek kadar rahat. Rakamlar da görüntülerden çok farklı bir şey söylemiyor. Lig ve playoff toplamında 5.95 XG'den 9 gol çıkardı. Sadece 2 büyük fırsatı kaçırdı. Tüm kulvarlarda ise 10 gole ulaştı. Ve bu kariyerinin bugüne kadarki en skorer sezonu. Hatta ulaşabildiğim altyapı kayıtlarında bile tek bir sezonda bu sayıya çıkmamış. Bence onu bugün Lyon ve Marsilya'nın radarına taşıyan değişim de burada. Top ayağındaki kalite zaten vardı. Geçen sezon o kalitenin yanına gollerini de ekledi. Bu kesiti özellikle seçtim çünkü Myron'un şutunu kendisinin nasıl hazırladığını çok temiz bir şekilde gösteriyor. İlk dokunuşunu biraz sola yapıyor ve stoperi beraberinde o tarafa çekiyor. Rakibin ağırlığı sola geçtiği anda topu sağına alıyor. Bir anda önündeki açı açıldı. Bundan sonrası zaten bitiriş kalitesi. Yakın direğe, yerden ve direğin içine. Gol güzel ama benim burada göstermek istediğim asıl detay o şut imkanını iki küçük dokunuşla kendisinin yaratması. Van Brederode'yi hala klasik bir sol kanat gibi düşünmek kolay. Ama McCallum formasıyla geçen sezonki rolü bundan daha genişti. 10 numarada oynadı, santraforda kullanıldı, gerektiğinde yine sol tarafa geçti. Bence geçen sezonki çıkışını anlamak için biraz da buraya bakmak gerekiyor. Özellikle ceza sahası yayının çevresi ona çok yakıştı. Hücum diğer taraftan gelişirken ya da ceza sahasına bir orta geldiğinde sürekli içeri koşup kalabalığın arasına karışmadı. Bir adım geride kalmayı tercih ettiği çok pozisyon var. Savunmadan seken toplar da doğal olarak sık sık onun önüne düştü. Yay çevresi Myron için yalnızca şut atacağı bir bölge değil. İkinci top önüne düştüğünde hücumu oradan yeniden başlatabildiği de oluyor. Tek temasta kaleyi denediği pozisyonlar var. Topu yumuşatıp oyunu devam ettirdiği pozisyonlarda. McLaren'ın onu merkeze taşımasının nedenlerinden biri de bence bu. Orada sadece gol bekleyen bir oyuncuya dönüşmüyor. Bir de pas tarafı var. Merkezde oynadığında ceza sahasına daha yakın bölgelerde topa dokunuyor. Ve bu da onun çevresindeki koşuları daha fazla kullanmasını sağlıyor. Geçen sezon birkaç kez çok temiz şekilde arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Şut açısı varken bile daha iyi durumdaki oyuncuyu aradığı anlar da var. O yüzden merkez rolünde yalnızca bitiriciliğinden değil de hücumu devam ettirebilmesinden de faydalanıyorsunuz. Ama işin güzel tarafı şu, merkeze geçti diye kanatta sahip olduğu kalite kaybolmuş değil. Sol tarafa açıldığında sağ ayağıyla bıraktığı kavisli toplar hala oyununun en tehlikeli parçalarından biri. Bu ortalarda bence ilk fark edilen şey topun şekli. İçeri doğru verdiği kavis çok temiz. Ve ceza sahasına gönderdiği toplar genelde takım arkadaşlarının gerçekten saldırabileceği yükseklikte geliyor. Havaya kaldırıp bekletmekten çok savunmayla kaleci arasındaki bölgeyi bulmayı seviyor. Bir de hedef konusunda tek düze diyemem. Ön direkte başlayan koşuyu yakaladığı da var, topu penaltı noktasına doğru büktüğü de. Arka direkteki oyuncuya kadar taşıdığı da. O yüzden soldan orta açacağını bildiğiniz halde nereye bırakacağını kestirmek o kadar kolay değil. Zamanlamasını da beğeniyorum. Bazen kafasını kaldırıp koşuyu erkenden görüyor. Bazen rakibi karşısına alıp o küçük boşluğu kendisi hazırlıyor. Topun başına geldiğinde de acele etmiş gibi bir orta çıkmıyor ayağından. Half space'e yaklaştığında bu kalite kaybolmuyor. Hatta bence oradan verdiği kavis bazı pozisyonlarda daha da rahatsız edici hale geliyor. Çünkü top kaleye dönük şekilde ceza sahasının arkasına doğru akıyor. Açık oyunda bu ayağın ne kadar işe yaradığını gördük. Duran toplardaysa aynı teknik biraz daha ciddi bir koza dönüşüyor. Günümüz futbolunda duran topların ağırlığı bayağı arttı. Takımlar artık kornerleri ya da kenar serbest vuruşlarını birkaç saniyelik rastgele hücumlar gibi görmüyor. Bunların üzerine çalışılmış setler var. Topun gitmesi istenen bölgeler var. Böyle bir oyunda da topun başına geçtiğinde o planı gerçekten kaliteli bir serviste tamamlayabilecek oyuncuya ihtiyaç duyuyorsunuz. Myron bence McLaren'a burada da önemli bir avantaj veriyor.
Çünkü duran top kullanmak için sahaya ayrıca bir oyuncu koymanıza gerek kalmıyor. Zaten hücumda farklı rolleri verebildiğiniz bir isim, aynı zamanda kornerleri, kenardan kazanılan serbest vuruşları da tehdit haline getirebiliyor. Bu bana küçük bir detay gibi gelmiyor açıkçası. Özellikle maçın kilitlendiği, açık oyunda fazla alan bulamadığınız anlarda bir duran top bütün geceyi değiştirebiliyor. Ve kadronuzda Myron gibi bu işi ekstra görev olarak değil, gerçekten kaliteli biçimde yapabilen biri varsa eliniz biraz daha güçlü. Kulüp Brugge maçındaki kornerde bunun en çarpıcı örneği. Top doğrudan kaleye kadar gidiyor. Kaleci dokunsa da arka direğe çarpıp ağlarla buluşuyor. Resmi kayıtta gol Myron'a yazılmadı. Ama o kornerin yarattığı problemi bundan daha net göstermek zor. Myron 1.74 boyunda ve ilk bakışta fiziksel gücüyle öne çıkacak bir oyuncu gibi durmuyor. Ama geçen sezon izlediğimde bu konuda beklediğimden çok daha sağlam buldum. Temas geldiği anda kolayca oyundan düşmüyor. Özellikle topu ayağında korurken omuz omuza mücadeleden kaçmaması hoşuma gidiyor. Bunun yanına dar alandaki ayak çabukluğunu da ekleyince rakibin işi biraz daha zorlaşıyor. Çünkü topu ondan almak için yalnızca teması kazanmanız yetmiyor. Ayağındaki küçük dokunuşlara da cevap vermeniz gerekiyor. Ben burada dribbling sayısından çok bu birleşimi değerli buluyorum. İnce bilek hareketleri var. İlk kontrolü temiz. Sırtı dönükken de topu saklayabiliyor. Üstelik bunları temas almadan yapan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. O yüzden Myron'u ufak, teknik hücumcu diye kestirip atmak bana hatalı geliyor. Fiziksel olarak dominant değil belki ama topu koruması için ihtiyaç duyduğu güce fazlasıyla sahip. Sıradaki pozisyonda da bunu biraz daha yakından göstermek istiyorum. Bu pozisyonu özellikle seçtim çünkü az önce bahsettiğimiz fizik ve dar alan kalitesini tek aksiyonda topluyor. Myron topu aldığında rakip zaten sırtında. Formasından çekiliyor, temas geliyor ama ayakta kalıyor. Sonra ikinci oyuncu da yaklaşınca iş daha da zorlaşıyor. Burada topu kaybetmemesi bence çok değerli. Ceza sahasına sırtı dönük giriyor. Üç oyuncunun arasında kalıyor ama küçük dokunuşlarla topu ayağında tutmayı başarıyor. Sonunda da yanındaki arkadaşına bırakıyor ve hücum golle bitiyor. 1.74'lük bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama bu pozisyonda onu ayakta tutan şey yalnızca denge değil. Teması kabul edip topu koruyacak kadar güçlü. Dar alandan çıkacak kadar da rahat. Geçen sezon Myron'la ilgili aklımda kalan en özel anlardan biri de şu gol. Çünkü burada artık yalnızca iyi bir vuruştan bahsetmiyoruz. Anderlecht karşısında maç 0-0 dakika 90+1. Savunmadan uzaklaştırılan top yayın çevresine geliyor ve Myron hiç beklemeden sağ ayağının içiyle köşeye bırakıyor. Bu golle birlikte McCallum kulüp tarihinde ilk kez şampiyonluk playoff'una kaldı. Myron da sonradan bunu kariyerinin o ana kadarki en güzel anı olarak anlatmıştı. Bence geçen sezonki yükselişini tek bir pozisyonla özetlemek istesek bundan daha iyi bir örnek bulmak zor. Birkaç yıl önce hakkında skor katkısını arttırması lazım denilen oyuncu, sezonun en kritik anlarından birinde çıkıp takımının kaderini değiştiren golü atıyor. Ve aslında buradan sonra futbol tarafını biraz bırakıp hikayenin kendisine geçebiliriz. Çünkü Van Brederode'nin McCallum'a gelişi de en az bu gol kadar ilginç. Şimdi biraz geriye gidelim çünkü bugünkü Lyon ve Marsilya ilgisini daha ilginç yapan şey onun yalnızca bir yıl önce bulunduğu nokta. AZ Alkmaar'da aslında hiç şans bulamamış bir oyuncudan bahsetmiyoruz. A takımına 84 maça çıktı. Ama Martens döneminde işler değişti. Myron daha sonra bunu kendisi de açıkça anlattı. Martens geldikten sonra artık daha fazla oynayamayacağını kısa sürede anlamış. 2024 yazında da çözüm olarak Fortuna Düsseldorf'a kiralandı. Düsseldorf'ta kötü bir sezonda geçirmedi. 24 maçta 4 gol 4 asist katkısı verdi. Üstelik sözleşmede onu kalıcı olarak alma seçeneği de vardı. 3,5 milyon euro. Ama opsiyon kullanılmadı. Sonra AZ Alkmaar'a döndü. Ama bu kez Martens'ın planlarında yine yer bulamadı. Yeni sezon başlamıştı ve tek bir resmi dakika bile almadan McLaren'a kalıcı olarak gitti. İlginç olansa McLaren'ın bile başlangıçta kiralamayı daha mantıklı görmesi. Sonradan oyuncunun projelerine uyduğuna karar verip 4 yıllık sözleşme yaptılar. Yani bugünkü tabloya gelmeden bir yıl önce durum buydu. AZ Alkmaar'da yolu kapanmış, Düsseldorf'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı bir oyuncu. Ve Van Brederode'nin kariyerinde böyle bir geri dönüş ilk kez yaşanmıyor aslında. Daha 16 yaşındayken AZ Alkmaar'la ilk profesyonel sözleşmesini imzalıyor. Ve kendi anlatımına göre o dönemde profesyonel futbolcu gibi yaşamayı pek beceremiyor. Para kazanmaya başlayınca kıyafet, arkadaşlarla dışarı çıkmak, sürekli dışarıda yemek yemek derken ipin ucunu biraz kaçırıyor. Kırılma noktası 2021 yazı. Tatilden fiziksel olarak hiç hazır dönmüyor ve Yonkaz'den U18'e geri gönderiliyor. Gerekçe de oldukça sert. Yeteneğiyle idare etmeye çalışıyor ama üst düzey sporcu mentalitesi yeterli görülmüyor. Van Brederode yıllar sonra bunun kendisine yapılabilecek en iyi şeylerden biri olduğunu söylüyor. Sonrasında beslenmesini değiştiriyor, diyetisyenle çalışmaya başlıyor ve AZ'deki mental koçunun söylediklerini daha fazla dinliyor. Ve kendi kullandığı ifade bence hikayeyi çok güzel özetliyor. Bir adım geri attım, ardından 5 adım ileri gittim. U18'e geri gönderildikten kısa süre sonra doğrudan A takıma çıkıyor. O yüzden McCallum'da yaşananları biraz da bu geçmişle birlikte okumak hoşuma gidiyor. Bir kez daha kariyerinde geriye doğru bir adım atmak zorunda kaldı. Ve yine o adımın ardından kendisini çok daha değerli bir noktaya taşıdı. Üstelik McCallum'a geldiğinde bu konuda kendisinin oldukça iddialı bir cümlesi vardı. Kulübün kendisine ciddi para yatırdığını anlatıyor.
Bunun baskı yaratıp yaratmadığı sorulunca da baskıdan kaçmıyor. Tam tersine bunun iyi bir şey olduğunu söylüyor ve ardından şu cümleyi kuruyor: "Eğer bu kulüp benden para kazanamazsa bir şeyleri yanlış yapmışım demektir." Bunu söylediğinde McCallum da daha ilk kez 11 başlamıştı. AZ'den istediği şekilde ayrılmadığında saklamıyor. 9 yıl geçirdiği kulüpten biraz arka kapıdan çıktığını düşünüyor. Yani buraya yalnızca düzenli forma bulmak için gelmemiş. Kariyerini yeniden yukarı çevirmek istediği çok belli. Aradan bir sezon geçti. Kariyerinin en skorer yılını oynadı. McCallum şampiyonluk grubuna kaldı. Ve şimdi kulübün onun için konuştuğu rakamlar bambaşka bir yerde. Ve tam da söylediği gibi oldu aslında. McCallum bugün Van Bredoorede satışından ciddi para kazanabilecek bir noktada. Voetbal International'a göre hem Lyon hem de Marsilya oyuncunun durumunu sordu. McCallum'ın cevabı ise oldukça iddialı. Konuşulan rakam yaklaşık 10 milyon euro. Bu bedel Fransız kulüplerini şimdilik geri çekmiş. Ama başka taliplerin de devreye girdiği yazılıyor. Lyon ve Marsilya'nın bugün gördüğü oyuncunun teknik tarafı yeni ortaya çıkmadı. Top kontrolü vardı, yaratıcılığı vardı, birebir kalitesi zaten biliniyordu. Eksik kalan şey bunları skora bağlamaktı. Geçen sezon o parçayı da ekledi. Myron van Bredoorede de 23 yaşında. Sağ ayaklı ve Hollandalı. McCallum'la sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Güncel transfermarkt piyasa değeri 4,5 milyon euro. 25-26 sezonunu tüm kulvarlarda 36 maç, 10 gol ve 6 asistle tamamladı. Toplam 3022 dakika sahada kaldı. Yani yaklaşık her 189 dakikada bir doğrudan gol katkısı verdi. Şimdi bütün bunları bir araya getirip benim Van Bredoorede konusunda nerede durduğumu söyleyelim. Ben geçen sezonun ardından artık Belçika'da biraz daha beklemesi gereken bir oyuncu olarak görmüyorum. Bir üst seviyeyi denemesi için yeterince şey gösterdiğini düşünüyorum. Bunu da yalnızca rakamlara dayanarak söylemiyorum. McCallum da rolü genişledi. Merkezde oynadı, gerektiğinde sola geçti, duran toplarda sorumluluk aldı. Ve daha önce oyununda soru işareti olarak kalan skor katkısını da yukarı çekti. Üstelik bunları yaparken top ayağındaki karakterinden de vazgeçmedi. Lyon ya da Marsilya'da doğrudan ilk günden takımın hücumunu üzerine kuracağınız bir oyuncu mu? Bence henüz değil. Ama doğru rolde kullanıldığında rotasyondan başlayıp çok hızlı biçimde daha büyük sorumluluk alabilecek bir profil olarak görüyorum. Van Bredoorede hakkında sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Sizce Lyon ya da Marsilya seviyesi için hazır mı? Ve McCallum'ın istediği yaklaşık 10 milyon euroyu verir miydiniz? Yorumlarda konuşalım. Bu tarz oyuncu analizlerinin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve YouTube'da hype özelliği sizde açıksa videoya hype vermeyi unutmayın. Scouting 35'e doğrudan destek olmak isteyenler de katıl butonundan kanal üyeliğine göz atabilir. Bitiş ekranına Lyon'a transfer olan Muhammed Ouedraogo analizini, Scouting 35 arşivinden serisinin son bölümünü ve bu sezon boyunca devam ettireceğim yeni haftanın maç notları serisinin ilk bölümünü bulabilirsiniz. Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.